Birçok arkadaşımız yeni bir dil öğrenmeyi çok istiyor. Ama bu yaştan sonra yeni bir dil öğrenebilir miyim diye soruyor. Dil öğrenme konusunda giderek artan bir farkındalık olmasına rağmen çocukların bunu daha iyi yapabildikleri efsanesi devam ediyor. Bu nedenle dil öğrenimi birçok kişi için fazlasıyla zorlayıcı görünüyor. Ancak gerçek şu ki herkes dil öğrenebilir. Bu videoda şu iki soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Dil öğrenimi için en uygun yaş nedir ve diller nasıl öğrenilir? Dil öğrenmekle ilgili farklı yöntemleri araştırırken YouTube'da Steve Kaufman'a rastladım. Steve Kanada'da yaşıyor. Dil öğrenme konusunda harika tavsiyeler veriyor. İngilizce biliyorsanız onu takip etmenizi tavsiye ederim. Kanada'da ana dilleri İngilizce olan çocukların Fransızca eğitimi gördüklerini, ana dilleri Fransızca olan çocukların ise İngilizce eğitim gördüklerini ve bu çocukların tüm eğitim hayatları boyunca yabancı dil eğitim gördükleri ve tüm sınavlarda başarılı oldukları halde yabancı dilde kendilerini yeterince iyi ifade edemediklerini söylüyor. Çok tanıdık sözler. Sanırım Türkiye'de ve tüm dünyada yabancı dil eğitimiyle ilgili yoluna gitmeyen bir şeyler var. Bunlar bu dilin kuralları, bunlar da kelimeler. Bunları öğrendiğinize göre artık bu dili öğrendiniz. Maalesef işler böyle yürümüyor. Peki nasıl öğreniriz? Bir dil öğrenmek, çevremizdeki dünyayı algılamamıza izin verdiği için beynin temel işlevlerinden biridir. Dil erken bir aşamada ortaya çıkmazsa onu kullanma yeteneği gerçekten sınırlı kalır. Bununla birlikte bebekler doğumdan önce bile dilleri dinlemeye ve taklit etmeye eğilimlidirler. Araştırmalar bebeklerin daha kelimeleri nasıl kullanacaklarını bilmeden belirli bir aksanla ağlayarak iletişim kurduklarını göstermiştir. Kişinin kendi ana dilini konuşma becerisi bu temel üzerine inşa edilir. Ve çocukların kendilerini ifade etme yetenekleri yaşamın ilk yıllarında inanılmaz bir hızla gelişir. Bir çocuk iki dilli ya da çok dilli ise birkaç dil arasında kolaylıkla geçiş yapabilir. Çocuğun bir dili kullanmayı öğrendiği sürece örtük öğrenme deniliyor. Duyulanları benimsemek ve taklit etmek şeklinde ilerliyor. Ancak yeni bir dil öğrendiklerini düşünmüyorlar. Bunu basitçe yapıyorlar. Katı kurallara dayalı dil kullanımı konusunda eğitim alsalar da aslında öğrenme herhangi bir yapılandırılmış düzeni takip etmiyor. Bunun yerine çocuklar dili onunla yaşayarak ediniyorlar ve bu deneme yanılma yöntemine dayanan sürekli ve düzensiz bir süreç. Çocuklar çocuk oldukları için mi kolayca dil öğreniyorlar? Yoksa kullandıkları yöntem mi bu başarıyı sağlıyor? Gençlerin bile yeni bir dil öğrenmenin çok zor olduğunu ve bunun için çok yaşlı olduklarını söylediklerini sıkça duyarız. Ancak gerçekten dil öğrenmek için en uygun yaş çocukluk dönemi mi? Ve yaşla birlikte bunun giderek zorlaşacağı kanıtlandı mı? Diller söz konusu olduğunda insanlar doğal olarak yaşam boyu öğrenirler. Yakın zamanda dil öğrenimi üzerine yapılmış tüm zamanların en önemli araştırmalarından biri, kişinin kendi ana dilinde dahi tam olarak akıcı konuşabilme becerisinin 30 yıla kadar sürebileceği sonucuna varmıştır. Ayrıca hayatımız boyunca kelimeler, deyimler ve konuşma diline dayalı ifadeler öğreniriz. Ana dilimizle birlikte gelişiriz ve aynı zamanda kendimizi ifade etme biçimimiz zamanla daha karmaşık ve incelikli hale gelir. Yakın zamanda MIT'de çocuklukta dile maruz kalmanın akıcı dil becerilerinin bazı bileşenleriyle alakalı olduğunu gösteren kapsamlı bir araştırma yapıldı. Bununla birlikte gençlerin ve yetişkinlerin dilleri çocuklara göre daha az verimli öğrendikleri argümanı çok az destek gördü. Hatta bazı araştırmalar yetişkinlerin dilleri çocuklara göre çok daha hızlı öğrendiğini, dil öğrenmek için en uygun yaşın ancak yetişkinliğe tekabül ettiğini öne sürüyor. Boston Koleji'nde psikoloji yardımcı doçenti ve daha önce bahsedilen MIT çalışmasının başyazarı bunu doğruluyor. Diyor ki, maruz kaldığım ortamda öğrenirim. Verilerimiz maruz kalmanın etkilerinin gerçekten muazzam olduğunu ve oldukça büyük yaş farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda bile büyük kaldığını gösteriyor. Sürekli maruz kalmak işe yarar. Çünkü öğrenmeyi doğal, gerekli, eğlenceli ve kesintisiz hale getirir. Daha az bilinçli öğrenmeye genellikle dil edinimi deniyor. Çocukların dil öğrenimi de genellikle dil edinimi olarak adlandırılır. Bu durumda amacın dilin kendiliğinden öğrenilmesi olmadığı, ancak öğrenmenin diğer etkinliklere ek olarak gerçekleştiği dil öğrenimi kastediliyor. Örneğin çocuklar ana dillerini öğrenirlerken. Bilinçsiz ve bilinçli öğrenme arasında keskin sınırlar çizmek zordur.
Genellikle bir dil öğrenen kişi yaşamı boyunca öğrendiği dile farklı durumlarda çok farklı şekillerde yaklaşır. Diller kısmen bilinçli şekilde de öğrenilebilir. Genellikle bilinçli öğrenme, aktivitenin amacının tam olarak bir dili veya onun kelime dağarcığı veya dil bilgisi kuralları gibi özelliklerinden birini öğrenmek olduğu amaçlı öğrenmeye atıfta bulunur. Yetişkin dil öğrenenlerin de kendine göre bir avantajları vardır. Yapılandırılmış bir şekilde öğrenmeye nasıl uyum sağlayacaklarını bilirler. Okul yıllarında ne tür öğrenciler olduğumuzu öğrendik. Farklı kuralları ve formülleri öğrenebilmek için bazılarının dinlemesi işe yararken bazılarının yazarak öğrenmesi gerekir. Erken yetişkinlik döneminde aslında nasıl öğrendiğimizi öğrendik. Bu yapılandırılmış anlayış, dillerin kendileri organize yapılara dayandığından bir yabancı dil öğrenmek söz konusu olduğunda büyük fayda sağlar. Konsantrasyon yeteneği de önemlidir. Çalışmak belirli bir yapıyı takip ettiğinde kişi ona daha iyi odaklanabilir. Bir yetişkin, çocuk için imkansız olan bir süre boyunca dikkatini çalışılan konu üzerinde tutabilir. Bu yeteneğe çocukların örtük, daha dolaylı öğrenme yollarının karşıtı olan açık öğrenme adı verilir. Hedefler öğrenmeyi teşvik eder. Yaşlandıkça eğitim ve kariyer hedeflerimiz daha net hale gelir. Bu da bizi daha da motive edebilir. Örneğin, uluslararası bir kariyer yaratmak için akıcı İngilizce becerilerine gereksinim duyabiliriz. Diğer bir deyişle, öğrenmede kullanılan araçlar kadar öğrenmenin nedeni de bir başarı faktörü haline gelmektedir. Sosyal etkileşim de bunda önemli bir rol oynar. Çocuklar gibi yetişkinler de diğer dil öğrenenlerle etkileşime girerlerse ve edindikleri becerileri onlara keyif veren etkileşim durumlarında kullanırlarsa genellikle dili daha hızlı öğrenirler. O halde bilimsel veriler sayesinde dil öğrenmenin doğasını daha iyi anladığımızı söyleyebiliriz. Bu öğrendiklerimizi tablo haline getirerek özetleyelim mi? İyi olur. Çünkü bunlar önemli ama biraz karmaşık. Dil öğrenmenin farklı iki yöntemi olduğunu gördük. İlki örtük öğrenme ya da dil edinimi. Diğeri ise açık öğrenme. Dil öğrenimi denince daha çok bunu kastederiz. Dil edinimi çocuklara özgüdür. Ama yetişkinler de bazen örtük biçimde dil öğrenirler. Ana dilimizi böyle öğrendik. Açık öğrenmede yetişkinler daha başarılılar. Örneğin okulda ya da dil kursunda yabancı dil öğreniminde. Dil edinimi ya da örtük öğrenme için öğrenilen dile maruz kalmak gerekiyor. Açık öğrenmede genellikle hedef dili daha iyi bildiğimiz bir başka dil yardımıyla öğreniyoruz. Örtük öğrenme, dilin duyulması ve taklit edilmesinden ibaret. Deneme yanılma yöntemiyle öğreniyorlar. Taklit etme sayesinde çocukların öğrendikleri dili daha iyi telaffuz ettiklerini de okumuştum. Açık öğrenmede herkesin daha iyi öğrendiği farklı yollar var. Dinleme, okuma, yazma ve benzeri. Erişkinler başkalarının önünde hata yapmaktan çekiniyor ve daha az konuşuyorlar. Örtük öğrenmede amaç dil öğrenmek değil. Dil öğrenme başka bir faaliyetin yan etkinliği. Mesela oyun oynarken, film izlerken farkında olmadan dil edinebiliriz. Açık öğrenmede dil öğrenmek hedefleniyor. Bu motivasyonu artırabilir. Örtük öğrenme düzensizdir. Ne zaman neyi öğreneceğimizi bilmeyiz. Ama süreklidir. Her gün bir şeyler öğreniriz. Açık öğrenme düzenlidir. Ne zaman neyi öğreneceğimizi planlarız. Ayrıca sürelidir. Örneğin bir dil kursunun başlama ve bitiş tarihleri vardır. Örtük öğrenme yapılandırılmamıştır. Yani belli bir sistematiğe bağlı kalarak öğrenmeyiz. Açık öğrenme yapılandırılmıştır. Nasıl öğreneceğimiz önceden kararlaştırılmıştır. Örtük öğrenme bir dili farkında olmadan edinmek olduğu için ölçülmesi zordur. Genellikle ne kadar öğrendiğimizi ölçmeyiz. Dil öğrenmiyormuşuz gibi gelir. Oysa yapılandırılmış öğrenmede belli bir müfredat vardır ve ne kadarını öğrendiğimizi genellikle ölçeriz. Ve öğreniyormuşuz gibi gelir ama bu öğrendiklerimizi pratikte kullanamayabiliriz. Bilimsel araştırmalarda örtük öğrenme dikkate alınmadığı için erişkinler daha başarılı görünüyor olabilirler. Olabilir. Sulje ikkuna. Ikkuna sulkeutuu.
Araştırmalar kendimizi yeni bir kültüre kaptırmanın, kültürel ve kara sınırlar ötesinde etkileşim kurmanın bizi daha yaratıcı hale getirebileceğini göstermiştir. Ek olarak yeni bir dil öğrenmek bize bir bakış açısı farklılığı ve dünyaya dair yeni bir anlayış kazandırabilir. Bizi daha empatik yapabilir ve diğer insanlara karşı daha anlayışlı olmamızı sağlayabilir. Temel düzeyde dil öğrenmenin diğer insanlarla iletişim kurmamızı ve bağlantı kurmamızı sağladığı ve sonuçta herkesin aynı gemide olduğunu anlamamıza yardımcı olduğu da söylenebilir. Bunlar dil öğrenmekle ilgili varsayımlardan bağımsız olarak hiçbir zaman yaş sınırı tanımayan şeylerdir. Bu videoyu hazırlarken Fince ve İngilizce kaynaklardan faydalandık ve linkleri video açıklamalarında. İlginizi çekiyorsa göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda bunları dil öğrenirken nasıl kullanacağımızı somut örnekler üzerinden konuşacağız. O zaman teorik bilgiler daha anlaşılır olacak. Şimdilik hoşça kalın. Nakemi.